Sevgili dostlar, bugün size harika bir karalahana turşusu yapacağım. Onun için gerekli olan bir bardak sirkemiz, yeteri kadar tuzumuz, 4 tane süs biberimiz, acı biber, bir baş sarımsağımız, bir baş da lahanamız var. Siz de kendinize göre güzel bir turşu yapabilirsiniz. Şimdi bunu sirkemizi, sarımsağımızı kenara koyuyorum. Tabii biberimizi de, tuzumuzu da. Şimdi bunu şöyle ilk üstündeki lahananın dış kabuğunu alıyorum sevgili dostlar. Ondan sonra da şöyle güzel bir yıkayıp geleceğim. Sevgili dostlar, böyle keseceğim inşallah gücüm yeterse. Ki yetecek. Emin ol. Allah gücümü verecek ve ben bunu keseceğim. Wow. İşte böyle başlayacağız. Ne yapmaya? Turşumuzu doğramaya. Sevgili dostlar, kanalımı biraz ihmal ettim. Farkındayım. Ama sizler de beni ihmal etmeyin lütfen. Beni şöyle güzel güzel Facebook'larınızda paylaşın. Instagram'larınızda paylaşın. WhatsApp'ınızda paylaşın. Instagram. Ben ne diyorsam o. Tamam. Ondan sonracığıma yani beni birazcık destekleyin dostlar. Videomu beğensinler mi? Tabii ki beğensinler. Videolarımı beğenin. Kaydetsinler. Kaydedin, fikirlerinizi yazın. Bakın hiçbir şeyi israf etmeyelim. Mümkün olduğu kadar şöyle incecik güzel bir doğrayalım. Ondan sonra da yapmaya devam edelim. Bak böyle ince ince gücümüzün yettiği kadar doğrayalım yani. Yapacak bir şey yok. Sevgili dostlar, ben bunu lahanayı yemeyi çok seviyorum yani. Et kavururken belki yemem ama lahanayı doğrarken yemezsem inanın ki yalan söylemişimdir. Çünkü çok seviyorum. Anne nelerin yanında güzel olur bu turşu? Gene yiyor. Bitince sevgili dostlar, ağzımda dişim mi var? Bakın sevgili dostlar, biberlerimizi de bu şekilde incecik doğruyorum ki içine koyalım diye. Sevgili dostlar, bu bizim hazır yemeğimiz gibi olur. Neden öyle hazır yemeğimiz gibi diyorum? Mesela turşularımızı, bu karalahana turşumuzu, diyelim ki misafirimiz geldi. Salata yapacak malzememiz yok. Hemen bir domates doğrayıp veya varsa evimizde bir marul doğrayıp bunu da yanına koyduğumuzda, karıştırdığımızda harika bir salata olur. Veya ki de çiğ köfte yaptık, yanına çıkardık, harika bir turşu olarak da tüketebiliriz. Hem turşu yerine hem de salata yerine harika güzel bir hazır elimizin altında bulunan karalahana turşumuz. Bakın şimdi bunları da rendeleyeceğim sevgili dostlar. Çünkü bunları doğrarsak çok kaba olur. Ama rendelersek gerçekten mükemmel olur. Şimdi biz bunu rendeliyoruz. Çünkü bunu besleyen sarımsaktır. Turşu olması zaten sarımsağı ne yapmamız lazım? Bol koymamızdan kaynaklanacak Allah izin verirse. Güzelce bir şimdi Ali Bey yeni görüyorum. Hiçbir şey katmadan biberi doğramışlar. Kola şişesine ya da su şişesi var ya, onun içine koyup ağzını kapatıp alın size turşu demişler. Öyle hayır, turşu olur mu? Olmaz. Olmaz. Onun içine sirke ya da muhakkak %90 limon tuzu koymuşlardır.
limon tuzu olmazsa ya da İzlemedim. Sadece başlıklarda gördüm gezerken. hayır, sadece yağ Ama çok şaşırdım. turşu kurnan yapmış olabilir. Su yerine hani biz de sirke koyuyoruz, şunu bunu koyuyoruz ya. Su şişesinin içine 2-3 tane su şişesinin içine küçük küçük biberleri koymuş. Kuru turşu demiş. Susuz turşu demiş. Bozulmayacak %100 diye de şey yapmışlar. Hiç su koymamış. Hiç Pardon. su koymamış. Hiçbir şey yapmamış. O zaman hava almadığı için belki yaşayabilir kızım. Onda iddia edemem. Mesela biz zeytini koyuyoruz, hiç bir şey koymuyoruz ama sadece tuz koyuyoruz, kapatıyoruz ya. Hı hı. O ne oluyor? Zeytin Ama çürüme oranı var. hayır, hiç çürümüyor. Zeytinin kendi asidi var. Ha. Zeytin asitli bir sebze meyve. Mesela yaprağı da koyuyoruz öyle. Ağzını sıkıca kapattığımız zaman ne oluyor? Hava almadığı için bozulmuyor. Onun sırrı odur. Bilemedim anneciğim. Şimdi bakın sevgili dostlar, sarımsaklarımızı da koydum içine. Şimdi sıra geldi sirkemize. Ve şöyle sirkemizi de koyuyorum. Sevgili dostlar, tuzumuzu herkes kendi yeterince koysun. Damak tadına göre mi? Evet, bize bu kadar yeterli. Bakın nasıl renginin değiştiğini göreceksiniz. Ah sevgili dostlar, hiç sevmediğim şey kolumun yemeğimin içine giriyor olması. Kıyafetinin kolu. Evet. Harika oldu bakın dostlar. Acı olmasa hemen biraz tadına bakabilir miyim? Biraz ovalayayım ondan sonra kızım. Ovalayacağız böyle, yani ezeceğiz elimizle. Tabii şöyle biraz ovalayacağız ki hani güzelce ne içine birbirine sinsin. Yani ovalayacağız derken karıştıracağız şöyle. Bakın rengi çok güzel bir renk aldı. İşte bunu güzel kebaplarımızın yanında, ne bileyim ciğer kavurmalarımızın yanında, ne bileyim çiğ köftelerimizin yanında harika oldu. Şöyle bir tık da acı koyduk. İsteyen acısını kendine göre azaltıp çoğaltma hakkına sahiptir. Şimdi de kavanozumuzun içine koyduk mu tamam. Dostlar ne yapıyoruz şimdi de? Şöyle kavanozumuzun içine yerleştiriyoruz. Eğer dolaba koyarsanız daha sağlıklı olacaktır. Ama dolabımızda yer yok diyorsanız da, pardon sevgili dostlar, konuşamadım. Dolabımızda yerimiz yok diyorsanız da güneş görmeyen böyle serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz tabii ki de. Çok acıymış bu biberler. Dilim yandı. Kavruldu dilim. İzin verirse yarın. Niye iyice öyle bastırıyorsun anne? Bastırmazsam şimdi azıcık alacak. Sonra da iyice lahanalar yerleştiğinde de kavanozum boş kalacak. Onun için iyice bastıralım ki dostlar güzelce ne dolsun. Ne kadar güzel basarsak o kadar iyi olur. Biliyorsunuz lahananın solma özelliği var. Yumuşama değil. Hani biraz böyle solma özelliği olduğu için. Bugün yap, yarın ye. Evet. Yani bunu 3-4 gün sonra yemeye başlayabilirsiniz. Bugün yap, yarın ye değil de. Peki turşular öyle olur mu? Hani bugün yap, yarın ye turşusu Yok, olur mu? hayır. Bugün yap, yarın ye turşusunun turşu lezzeti olmaz. Hani o turşularımızın ayrıyeten bir antibiyotik özelliği var. Zamanı var. Fermente dönemi var. Evet. Mayalanma. Mayalanma dönemini mutlaka aşmalı. Bu da en az ama en az 3 gün. Ve en fazla da 21 gün, yani 21 gün sonra yenmeli ki bu
turşu olmalı. Kanalımızda, oynatma listelerimizde birçok turşu görebilirsiniz. Şimdi elimi yıkayıp geliyorum. Acı dostlar. biber turşu, kıl biber turşusu, fasulye turşusu, patlıcan turşusu, mısır turşusu, İşte dostlar, ezme turşu, ağzımda acur, olabildiğince kornişon, sıkıca kapattım. lahana, karışık turşu, her türlü turşuyu bulabilirsiniz kanalımızda. Bakın bu şekilde çevirdim. Ve çok güzel bir turşumuz oldu. Dostlar, yapacak olanlarımıza kolay gelsin. Yiyecek olanlarımıza afiyet, bal, şeker olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve o güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.